Her hikayenin bir bağlantısı vardır. Burası Atlas Link. Bir virüs düşünün. Vücudunuza girdiğinde sadece sizi hasta etmiyor. Hücrelerinizi değiştiriyor. Kaslarınızı, sinir sisteminizi ve hatta davranışlarınızı etkiliyor. Ve sonunda sizi artık eskisi gibi olmayan bir canlıya dönüştürüyor. Bu Resident Evil evrenindeki T virüsü. Oyunlarda veya filmlerde bu virüs, insanları zombilere dönüştürmekten çok daha fazlasını yapıyor. Bazı canlılarda devasa mutasyonlara, kontrolsüz hücre değişimlerine ve korkunç biyolojik dönüşümlere neden oluyor. Peki burada ne kadarı bilim kurgu? Daha da önemlisi, gerçek dünyadaki virüsler insan hücrelerinin genetik yapısını değiştirebilir mi? Bir virüs beynimizi etkileyip davranışlarımızı değiştirebilir mi? Ve günümüz genetik mühendisliği Resident Evil'daki fikirleri düşündüğümüzden daha mı yakın? Bugün T virüsünü gerçek biyolojiyle karşılaştıracağız. Ve cevap basitçe imkansız demekten biraz daha ilginç. Öncelikle bir şeyi ayıralım. T virüsü gerçek değil. Resident Evil'ın kurgusal evreninde kullanılan bir biyolojik silah. Ancak ilginç olan şey bu fikrin tamamen havadan ortaya çıkmaması. Çünkü Resident Evil'ın temelindeki fikirlerden biri gerçek biyolojide gerçekten var. Bir virüs, konak hücrenin çalışma mekanizmasını ele geçirebilir. Virüsler kendi başlarına bağımsız canlılar gibi davranmaz. Çoğalabilmek için konak hücrelerin mekanizmalarından yararlanırlar. Hücreye girdiklerinde genetik materyallerini çoğaltmak ve yeni virüs parçacıkları üretmek için hücrenin sistemlerini kullanabilirler. Resident Evil ise bu gerçek biyolojik prensibi alıyor ve son derece uç bir noktaya taşıyor. Oyunda virüsün etkisi sadece hastalık oluşturmak değil, canlının biyolojisini adeta yeniden yazmak. İşte bilim kurguyla gerçek bilim arasındaki sınır tam burada başlıyor. Bilim insanları uzun zamandır virüslerin hücrede genetik materyal taşıma yeteneğinden yararlanıyor. Hatta günümüzde gen tedavilerine değiştirilmiş virüslerden vektör gen taşıyıcı olarak yararlanılabiliyor. Bu virüsler hastalık oluşturan özelliklerinden arındırılıp belli bir genetik materyali hedef hücrelere taşımak için kullanılabiliyor. Yani kulağa Resident Evil gibi gelen bir cümle aslında gerçek. Bir virüs aracılığıyla hücreye genetik bilgi taşımak. Ama burada çok önemli bir fark var. Gerçek dünyada amaç bir insanı canavara dönüştürmek değil. Belirli hücrede belirli bir genetik talimat ulaştırmak. Örneğin bazı gen tedavilerine problemli veya eksik bir genin işlevini desteklemek amacıyla hücrelere genetik materyal aktarılabiliyor. Yani bilim insanları aslında hücrelere bir anlamda yeni talimatlar gönderebiliyor. Fakat bu işlem son derece kontrollü. T virüsü ise bunun tam tersini yapıyor. Kontrolsüz, hızlı ve bütün vücudu etkileyen bir dönüşüm şeklinde. İşte gerçek dünyada asıl problem burada başlıyor. Peki sadece virüsler mi? Hayır. Bugün genetik mühendisliğinin en dikkat çekici araçlarından biri CRISPR-Cas9. CRISPR'ı basitçe şöyle düşünebilirsiniz. DNA üzerinde belirli bir bölgeyi bulup orada kontrollü bir değişiklik yapabilen moleküler bir araç. NIH'in açıklamasına göre CRISPR-Cas9, DNA'nın belirli bölgelerinde kesme ve düzenleme yapılmasına olanak sağlayan özelleştirilebilir bir sistem. Araştırmacılar bunu çeşitli genetik hastalıkları incelemek ve bazı hastalıklara yönelik potansiyel tedaviler geliştirmek için araştırıyor. Burada Resident Evil'a benzeyen bir fikir daha görüyoruz. DNA değiştirilebiliyor. Fakat yine aynı problem var. DNA'yı değiştirmek başka bir şey, bir insanın bütün vücudunu birkaç dakika içinde yeniden tasarlamak tamamen başka bir şey. Çünkü insan vücudu tek bir makine değil. Trilyonlarca hücrenin oluşturduğu inanılmaz derecede karmaşık bir sistem. Bu hücrenin DNA'sında değişiklik yapmak bile hassas bir işlemken, milyarlarca farklı hücreyi aynı anda doğru zamanda ve doğru şekilde değiştirmek bambaşka bir seviye. Resident Evil'ın en meşhur tarafına gelelim. Zombiler. Bir insanın enfeksiyon nedeniyle saldırganlaşması ve normal davranışlarını kaybetmesi gerçekten mümkün mü? Burada cevap kısmen. Ama Resident Evil'daki gibi değil. Gerçek dünyada bunun en çarpıcı örneklerinden biri kuduz virüsü. Kuduz sinir sistemini etkileyen ciddi bir enfeksiyondur. Virüs merkezi sinir sistemine ulaşabilir ve beyin üzerinde ciddi nörolojik etkiler oluşturabilir. Bazı vakalarda ajitasyon, saldırganlık, bilinç değişiklikleri, kas spazmları ve felç gibi belirtiler görülebilir. Daha da ilginci, kuduzun davranış değişiklikleriyle bağlantısı bilimsel olarak gerçekten araştırılmış durumda. Virüsün konak davranışını etkileyebilmesi, özellikle ısırma davranışı ve böylece bulaşma açısından dikkat çekici bir biyolojik örnek oluşturuyor. Yani doğada gerçekten beyni etkileyen ve davranış değiştirebilen bir virüs var. Ama bu bizi Resident Evil'daki zombilere götürmüyor. Çünkü kuduz hastası bir insan zombiye dönüşmez. Ölü bir insan yeniden canlanmaz. Ve virüs insan beyni bir uzaktan kumanda gibi kontrol etmez. Burada gerçek bilim çok daha karmaşık. Şimdi Resident Evil'ın en büyük bilimsel problemlerinden birine gelelim. Mutasyon hızı.
Oyunlarda ve filmlerde bir canlı enfekte oluyor ve çok kısa bir süre içinde vücudu tamamen değişebiliyor. Kaslar büyüyor, kemikler değişiyor, yeni organlar ortaya çıkıyor. Gerçek biyolojide ise bunun önünde devasa engeller var. Çünkü yeni bir doku oluşturmak yalnızca DNA'yı değiştirmekten ibaret değil. Önce hücrelerin çoğalması gerekiyor. Sonra hangi hücrelerin neye dönüşeceğini belirlenmesi gerekiyor. Kan damarlarının oluşması, sinir bağlantılarının kurulması gerek. Ve bütün bunların çalışması için enerji gerekiyor. Üstelik bağışıklık sistemi de bu değişikliklere tepki verebilir. Yani bir insanın birkaç dakikada devasa bir canlıya dönüşmesi için yalnızca hızlı genetik değişim yetmez. Bütün biyolojik organizasyon sisteminin aynı anda yeniden inşa edilmesi gerekli. Bugünkü bilim açısından aslında imkansız bir şey. Resident Evil evrenindeki G virüsü ise bu fikri daha da ileri götürüyor. Burada organizmanın sürekli değiştiği, yeni özellikler kazandığı ve mutasyonların kontrolsüz biçimde ilerlediği bir yapı görüyoruz. Gerçek dünyada kontrolsüz hücre büyümesi bize başka bir şeyi hatırlatıyor. Kanser. Kanserde hücrelerin normal büyüme ve bölünme kontrolleri bozulabiliyor. Ama bu, Resident Evil'daki mutasyonlarla aynı şey değil. Kanserli bir hücrenin kontrolsüz olmasıyla yeni bir kolun veya devasa bir gözün ortaya çıkması arasında çok büyük bir biyolojik fark var. Aslında Resident Evil'ın burada yaptığı şey oldukça yaratıcı. Gerçek biyolojide bulunan mutasyon, hücre çoğalması ve genetik değişim kavramlarını alıyor ve bunları korku türünün ihtiyaçlarına göre aşırılaştırılıyor. Bu yüzden oyun ve film bilimsel açıdan gerçekçi değil. Ama bilimsel fikirlerden tamamen kopuk da değil. Peki bütün bunları söyledikten sonra, bugün gerçekten ne kadar ilerledik? Aslında oldukça. Gen tedavileri sayesinde belirli genetik problemlere müdahale edilebiliyor. Viral vektörler, belirli genetik materyalleri hücrelere taşımak için kullanılabiliyor. CRISPR gibi teknolojilerle DNA'nın belirli bölgeleri üzerinde düzenlemeler yapılabiliyor. Ancak bu teknolojinin önemli sınırları var. Hangi hücreye ulaşacağınız, ne kadar genetik materyal taşıyacağınız, değişikliğin nerede gerçekleşeceği ve yapılan değişikliğin güvenli olup olmadığı. Bunların hepsi ciddi bilimsel problemler. Viral vektörlerin kendileri bile tamamen risksiz değil. Araştırmalarda bağışıklık ve inflamatuar yanıtlar, hedefleme sorunları ve istenmeyen genetik değişiklikler gibi riskler üzerinde özellikle duruluyor. Yani elimizde güçlü araçlar var. Ama bu araçlar henüz istediğimiz canlıyı tasarlayalım seviyesinde değil. Şimdi teorik olarak düşünelim. Resident Evil'daki T virüsü gerçek olsaydı, sadece insanları zombiye dönüştürmekle kalmazdı. Böylesine hızlı ve kontrolsüz biyolojik değişimler, muhtemelen organizmanın enerji, dolaşım, bağışıklık ve sinir sistemi üzerinde devasa sorunlar oluştururdu. Çünkü bir canlıyı büyütmek kolay değil. Yeni kas dokusu oluşturmak enerji ister. Yeni damarlar gerekir. Yeni sinir bağlantıları gerekir. Ve bütün bu sistemlerin aynı anda çalışması gerekir. Bu yüzden Resident Evil'daki birkaç dakikalık dönüşümler gerçek biyolojinin zaman ölçeğiyle uyuşmuyor. Ama ilginç olan şu. T virüsünün temelindeki bazı fikirler gerçek. Virüsler hücreleri etkileyebilir. Bazıları genetik materyalle etkileşime girebilir. Bazı virüsler sinir sistemini hedefleyebilir. Genetik mühendisliği DNA'yı değiştirebilir. Ve bilim insanları bugün hücrelere genetik talimatlar taşıyabilen sistemler geliştiriyor. Sorun, bunların hiçbirinin Resident Evil'daki kadar kontrolsüz ve hızlı çalışmaması. Peki sonuç ne? T virüsü gerçek olabilir mi? Bugünkü bilimle hayır. İnsanları birkaç dakika içinde zombiye dönüştüren, kaslarını ve kemiklerini yeniden şekillendiren ve canlıyı tamamen farklı bir organizmaya dönüştüren bir virüsümüz yok. Ama Resident Evil'ın ilham aldığı biyoloji tamamen hayal ürünü değil. Virüsler gerçekten hücreleri ele geçirebilir. Bazı virüsler sinir sistemini etkileyebilir. Genetik materyal hücrelere taşınabilir. CRISPR'la DNA üzerinde hassas düzenlemeler yapılabilir. Ve bütün bunlar bize önemli bir şey gösteriyor. Bilim kurgu çoğu zaman geleceği doğru tahmin etmekten çok, bugün var olan bilimsel fikirleri uç noktalara taşır. Resident Evil'ın T virüsü de bunun korkutucu bir örneği. Gerçek dünyada bir virüs sizi bir anda canavara dönüştürmeyecek. Ama mikroskobik ölçekte hücrelerin davranışını değiştirebilen biyolojik sistemler zaten var. Ve belki de asıl ilginç soru, T virüsü yapılabilir mi değil? İnsan biyolojisini ne kadar değiştirebiliriz? Çünkü bu sorunun cevabı her geçen yıl biraz daha ilerliyor. Sonuç olarak Resident Evil'daki zombiler bugün için bilim kurgu. Ama onların arkasındaki bazı fikirler gerçek biyolojiden geliyor. Ve bilim ilerledikçe bilim kurguyla gerçek arasındaki çizgi daha da ilginç hale geliyor. Burası Atlas Link. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere.